Merhaba, hoş geldiniz. Bugün yine çok güzel tarifim var arkadaşlar sizin için. Bayılacağınıza eminim. Ben çok severek yapıyorum ve yiyorum. Evdekiler de çok seviyorlar. Umarım siz de beğeneceksiniz. Harika bir patlıcanlı pilav yapacağım. Gördüğünüz gibi önce 2 adet patlıcanımı güzelce pijamalı olarak soydum. Hemen 2 dakikada hazırlayacağız. Pek kolay. Burada suyuma 2 çay kaşığı tuz koydum. Yarım limon sıktım, içine attım. Patlıcanımın acı suyunun karasının çıkması için. Pilava katacağımız için acı olmamalı arkadaşlar. Şimdi soyduğum patlıcanlarımı ortadan 2'ye bölüyorum. Onu da 2'ye bölüp şöyle iri iri göstermek istiyorum. Görüyorsunuz umarım. İri iri doğruyorum ve direkt hemen suya atıyorum. Aman Allah'ım, nasıl lezzetli bir pilav oluyor bu. Çoğu kişi biliyordur ama bilmeyen de çok olduğunu eminim. Bu lezzeti mutlaka tatmalısınız. Çok yakışıyor patlıcan ve pirinç birbirine. Bütün patlıcanlarım 2 adet, zaten çok fazla değil. Güzelce yapılışı da hızlı ve kolay. Deneyen arkadaşlar yorumlarda bana yazarlarsa beğenip beğenmediklerini, nasıl oldu, inanın çok sevinirim. Evet, bu kadar. Şimdi bir 5-10 dakika suyumda patlıcanlarımı güzelce bekleteceğim. Sonra yıkayıp sıkacağım, kurulayıp kızartacağım arkadaşlar. Şöyle bir kağıt havluyla hemen 2 dakikada suyunu alıyorum. Çünkü kızgın yağ atacağım, patlamasın. Herhangi bir tehlikeli bir şey de olmasın arkadaşlar. Yağım iyice kızdı arkadaşlar. Kızgın yağ olmasına önem verelim. Şimdi patlıcanlarımı yağıma atıyorum. Suyunu aldığım için herhangi bir sıçrama yapmıyor. Güzelce kızartacağız şimdi patlıcanları. Bir kere karıştırıp hemen bırakıyorum. Bir daha karıştırmayacağım. Arkadaşlar geçen bir milyoncuda buldum. Çok hoşuma gitti. Şöyle bir aparat, bazılarınızda vardır belki, olmayanlar için söylüyorum. Bunu üstüne koyduğunuz zaman gayet güzel buharlaşıyor ve yağ sıçramasını engelliyor. Ocağınız biraz daha temiz kalıyor. Bu aparatımı da size göstermek istedim. Belki siz de alıp kullanmak istersiniz. Çok pratik çünkü. Çok kızarmasına gerek yok arkadaşlar. Hemen şöyle sarardığında patlıcanlarımızı alıyoruz. Fazla kahverengi yapmaya gerek yok. Çünkü pilavın içinde de pişecek. Sadece o çiğ kokusu ve tadı gitsin. Yağla daha lezzetlensin, yeterli. Bu patlıcanlarımı alıp geri kalanları koyacağım şimdi. Şimdi 1,5 yemek kaşığı tereyağımı tencereme aldım, erittim. Tereyağımı yakmadan sadece eriterek, üzerine de kullanacağım pirinç benim 1 su bardağı. Her pirinç su alma miktarı farklı. Benim kullandığım pirincim, şimdiye kadar test ettim, 1,5 su bardağı alıyor. 1 bardağı, 1,5 su bardağı da tavuk suyum var burada benim. Tavuk suyumu koyacağım. Bir kepçe de patlıcanlarım için fazladan koydum. 1,5 su bardağı tavuk suyu ve tereyağım. Şimdi bir de şöyle yarım limonumun suyunu sıkıyorum birazcık. Mutlaka limon sıkın arkadaşlar. Çok daha lezzetli, kıvamlı ve beyaz bir pilavınız olur. 1 tatlı kaşığı şeker. 1,5 çay kaşığı da tuz koyuyorum. Güzelce suyumu hazırladım. Şimdi bu suyum güzelce kaynayacak.
Patlıcanlı pilavı kavurarak değil, demlendirerek salma şeklinde yapıyoruz. Salma pilavla daha lezzetli oluyor. Bir de zaten ben şimdiye kadar size hep kavurma pilavları göstermiştim. Bir de salma pilav göstermiş olayım. Bu da çok lezzetli oluyor. Eskiden annelerimiz, benim rahmetli anneciğim de hep salma pilav yapardı. Hiç kavurma pilav kullanmazlardı. Kavurma pilavın daha sağlıksız olduğunu, yüksek ısıda kavrularak besin değerlerini yitirip zararlı olduğunu düşünürlerdi. O yüzden ben çocukluğumda çok iyi hatırlarım. Bütün büyüklerimiz salma pilav yaparlar. Daha sağlıklı olurdu. Halbuki biz şimdi son yıllarda ne hikmetse kavurma pilavı moda olmuş, onu yapıp duruyoruz. Ama arada da böyle bir tavuk suyumuza güzelce salma pilavlar yapıp mis gibi yemekte de fayda var. Evet, suyum güzelce fokur fokur kaynadı. Şimdi önceden ıslattığım 4-5 su yıkadığım pirincimi kuruttum. Bir saattir eleğimde suyunu süzdürdüm ve kuruttum. Bu pirinci ilave ediyorum. Hafif karıştırıyorum. Pirinçlerin üstünü biraz geçti, görüyorsunuz. Şimdi de bismillahla bu kızarttığım patlıcanlarımızı içine atıyorum. Şöyle çok hafif karıştırıyoruz arkadaşlar. Hırpalamadan. Çünkü patlıcanlarımız biliyorsunuz kızardı. Birbirine lezzeti geçsin. Sonra suyunu çektikten sonra hafifçe bir tekrar karıştıracağız, o kadar. Ama şu an pilavımızı güzelce fokur fokur göz göz kaynatacağız. Kaynattığımız anda bir karıştırıp kapağını kapatıp kısıyoruz. Suyu tamamen çekilene kadar bir kaynasın, tekrar görüşeceğiz. Evet arkadaşlar, gördüğünüz fokur fokur kaynıyor şu an. Çok azıcık bir karabiber çekeceğim. Çok yakışıyor, tavsiye ederim. Patlıcana da, pilava da, tavuk suyuna da. Karabiberimizi çektikten sonra şu an çok hafif şöyle hırpalamadan bir karıştırıyoruz. Evet, bu kadar. Kapağımı kapatıyorum. Şimdi mum ateşini alıyorum. Daha küçük gözümü alacağım ve orada suyunu çekene kadar güzelce kaynatacağız. Evet arkadaşlar, pilavım çok güzel suyunu çekti. Gördüğünüz gibi hiç su kalmadı. Şimdi bir kağıt havluyu tencerenin üzerine koyuyorum. Kapağımı da kapatıyorum. En az 15 dakika altını kapatıp güzelce demlendiriyorum. Sonra servis edip olmuş halini göstereceğim size. Evet arkadaşlar, pilavım 15 dakika güzelce demlendi. Hala buharları tutuyor, görüyorsunuz. Çok güzel oldu. Şöyle çok hırpalamadan güzelce bir karıştırıyoruz. Mis gibi patlıcanlı pilavım hazır. Tane tane olmuş. Çok leziz görünüyor. Hemen servis etmek istiyorum şimdi. Ben tabağıma koyarken size de vedamı etmiş olayım. Bildirim zilini açarsanız tariflerimi kaçırmamış olursunuz arkadaşlar ve bana destek olmuş olursunuz. Lütfen bildirim zilini açmayı ve bildirim zillerini de takip etmeyi unutmayın arkadaşlar. Kanalıma abone değilseniz henüz kanalıma abone olmanızı ve videolarımı izleyip beğenmenizi de sizden rica ediyorum. Üzerine biraz daha şöyle karabiber çekmek istiyorum arkadaşlar. Çünkü gerçekten çok yakışıyor. Nefis patlıcanlı pilavımız hazır. Her zaman aynı pilav yapmaktan bıkanlar için böyle farklı, lezzetli ve değişik görünümlü bir pilav oldu. Umarım tarifimi evde denersiniz. Deneyenlere şimdiden afiyet olsun diyorum. Lütfen yorumlarınızı da bekliyorum. Beğendiniz mi, yaptınız mı? Bu benim için çok önemli. Bir sonraki güzel tarifimizde buluşmak üzere. Sevgiyle kalın, hoşça kalın. Hepinizi öpüyorum. İnşallah bayram tadı olsun, ağzınızı tatlandırsın. Bir sonraki tarifte görüşmek üzere. Hoşça kalın.